Dostlar merhaba, Finans Ekspertiz kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü pazar sohbetimizde yarınki piyasalar nasıl açılacak? BIST yüzde ne olabilir? Altında, gümüşte hedefler neresidir? Acaba bir düşme yaşanır mı? Bunları hep beraber haberler ve görseller üzerinden takip edeceğiz. Akşam biliyorsunuz bir İsrail-İran ortak tatbikatı düzenlendi. Gerçekten güzel bir tatbikat izledik. Ben o şekilde görüyorum. İran'dan atılan uzun menzilli gidebilecek olan bu dronlar efendim işte 2 saat sonra oraya varacakmış da Ürdün'den geçerken görülecekmiş de o onun hava sahasını kapatmış. Bu bunun veri sahasını kapatmış bilmem ne. Bunları hep beraber izledik. Piyasada özellikle 24 saat açık olduğu için Bitcoin çok sert bir düşüş yaşadı. Bununla ilgili bütün analizlerimizi bir önceki videoda yaptık. Takip ederseniz çok uygun yerlerden alım yerlerinin geleceğini ve en azından Bitcoin nereye kadar yükselebileceğini orada sizlere anlatmıştım. O videoyu tekrardan görebilirsiniz. Evet, akşam birçok açıklamalar oldu. Tabii bunun da birçok piyasalara yansıması vardı. Biden çıktı, aman İran sen yapma, yaparsan işte biz İran'ın yanındayız. İngiltere bir yerden çıktı, işte biz de hava sahasını korumak için İran'ın, İsrail'in yanındayız. Amerika dedi, biz İsrail'in yanındayız. İngiltere çıktı dedi ve biz de İsrail'in yanındayız. Hatta İncirlik Hava Üssü'nün saldırıya uğramasına karşı İngiliz askeri uçakları bu çevre üzerinde, İncirlik Hava Üssü'nün üzerinde keşif uçuşları yaptılar. Bununla ilgili haberler de düştü. Derken Birleşmiş Milletler aman yapmayın etmeyin dedi, ortaya çıktı. Peki dedik biz de, devam eden bir savaş var. Hatta 3. Dünya Savaşı'nın, Allah korusun ama 3. Dünya Savaşı'nın çıkacağını falan söylediler. Derken Rusya dedi eğer siz İran'ı vursanız ben de dedi şeyin arkasındayım, İran'ın arkasındayım. Ben de onunla beraber savaşa girerim falan. Daha sonra dedi ki Birleşmiş Milletler'e bir resmi yazı gönderdi ve dedi ki ben artık evet bu dronlarımı gönderdim. Benim yapacağım iş bu kadar. İsrail'den bir cevap gelmezse ben bununla sınırlı kaldım ve yapacağım noktadan daha ileriye gitmeyeceğim. Bu da benim taahhüdümdür ama işte İsrail buna ne diyecek falan. Tabii bunun devamını izleyeceğiz. Bu aynı Rusya-Ukrayna savaşı gibi bir ilk şeydi, bir sıçramaydı. Rusya savaşını hatırlayın. Amerika yok işte şu zaman Rusya vuracak. Ukrayna'yı şöyle yapacak. Hatta Amerika saat verdi biliyorsunuz. Şimdi aynı şekilde yine aynı senaryoları izliyoruz. Aynı tiyatroyu izliyoruz. Bunların hepsini gördük. Birkaç tane bununla ilgili de ilginç nokta var. Hatta Rusya Ukrayna savaşı Amerika'nın enflasyon verilerinin en yüksek geldiği zamanlarda çıkmıştı. Bakın yine aynı şekilde İran İsrail ortak tatbikatı da, savaş demiyorum, ortak tatbikatı da Ocak'ta, Şubat'ta, Mart'ta yüksek gelen ABD enflasyondan sonra ne hikmetse çıktı arkadaşlar. Ve bu kime yaradı? Pazartesi günü göreceğiz. Peki pazartesi günü BIST yüzde neler bekliyoruz? Şimdi gelin bunun bir analizini yapalım. Evet arkadaşlar, pazartesi günü BIST yüzde neler bekliyoruz ama bundan önce size 2022'de Rusya Ukrayna Savaşı'nın başladığı zamanı göstermek istiyorum. 22'den sonra 24'e kadar bir tatil evresi vardı ve bakın 24 Şubat'ta pazartesi günü açılır açılmaz borsa aşağı yönlü düştü arkadaşlar. Bu düşüş ama ondan sonra yükselmesine devam etti. Şimdi bu bizim geçmişte gördüğümüz döngü bu şekilde. Pazartesi günü ne olabilir? Bayağı gelmişiz. Pazartesi günü ne olabilir? Evet. Zaten çok yükselen bir borsamız vardı arkadaşlar. 9856'ya gelen bir borsayı gördük. Onu da şuraya bir noktalayalım. Bu şekilde yukarı doğru giden bir borsanın da elbette ki bir düzeltmesi olacaktır. Çok hızlı bir şekilde aşağıya günlük olarak düşmesini, evet, açıldığı zaman aynı Ukrayna-Rusya savaşında olduğu gibi açıldığı zaman aşağıya doğru gelmesini bekliyorum. 9453 güzel bir destek olacaktır. Onu da kırdıktan sonra da arkadaşlar
geleceği yer 9267. Bu kadar uzun bir mesafe değil ama en azından 9453'ü test edeceğini düşünüyorum. Çünkü şuradan itibaren çok hızlı bir yükselişi vardı. Bunu da muhtemelen şu şekilde burada noktalayacaktır. Bir düzeltmesini verecektir. Peki ben burada kesinlikle mal satma taraftarı değilim arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi de asla değildir. Bu tip durumlarda ve olaylarda kesinlikle savaş durumlarında mal satılmaz, tutulur. Biz de o şekilde yapacağız. Hatta aşağıya doğru düşüşlerde de tekrardan küçük alımlarla destek olacağız ve yatacağız. Ondan sonra bekleyeceğiz. Çünkü bunlar aslında borsa için bir fırsattır. Eğer elimizdeki şeyleri bu tür korkudan sonra savaş pompalayan, özellikle bizdeki medyayı biliyorsunuz ki bütün dünyada da öyle. Bunlar medya için çok can alıcı ve onları besleyen durumlardır. Üçüncü Dünya Savaşı çıktı, çıkacak, şöyle olacak, böyle olacak derken elimizdeki malları da işte çıktı çıkacak, hemen bari olduğu yerden satayım kurtulayım dersek büyükler gelecek, toplayacak ve gene borsa e, kendi yoluna devam edecektir. Bu sebeple düşüşleri alım fırsatı olarak görüyorum. Daha sonra da borsanın yükseleceğini, bir iki gün sonra yükseleceğini tahmin ediyorum. 9453 borsa için çok uygun seviyelerdir diye düşünüyorum arkadaşlar. Peki burada da sizlere arkadaşlar bir iki tane 2024 yılında son çeyreğe doğru yıldız olabilecek hisselerden birini tanıtmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi de Alves. Alves kimdir, nedir? Ona bakacağız. Açıldığı fiyat 21.24'tü. En son geldiği nokta 75'lere kadar geldi ve şu anda 61.55'te tekrardan pazartesi günü bir alım fırsatı verecektir diye düşünüyorum. Halka yeni arz oldu Alves kablo. Sevgili dostlar, Alves son zamanlarda yabancı şirketlerinde özellikle dikkatini çeken hisselerden bir tanesi. Şu anda geçen bayramdan önce yüklü bir şekilde almaya başladılar. Alves kabloyu kısaca bir bakalım. Sizlere bu konuda bilgi vermek isterim. Şirket kablo üretiyor. Çok çeşitli fonksiyonlar sunan Alves kablo yeraltı ve teçhizat kablolarından tutun da özellikle bizim için şu anda önemli olan halojen kablolara kadar gidiyor arkadaşlar. Halojen kablo üretimine de başlıyor. Piyasada 160 milyonluk hissesi bulunuyor Alves'in. Şirketin bir sahibi, patron ve bir de ortağı var arkadaşlar. 60'ar milyonluk paylar bulunmakta ve bu iki ortak bu paylarını satmıyorlar. Bunlar da bizim için çok önemli bir nokta. İki patronun da iki ortağın da Alves kabloya ait hisselerini satmaması piyasada çok olumlu karşılanıyor. Bizim için de öyle. Çünkü ilerleyen zamanda diğer payların da satışları olabiliyor ve şimdiden onları tutmaları bir güven söz konusu ve bu güveni de piyasaya aşılıyorlar. Peki aldığımız notlara devam edelim. Bu sebeple patron ve ortağın hisselerini satışa çıkarmamaları uygun dedik. Firma aynı zamanda ihtiyaç duyduğunda yeni fabrika açacağını söylüyor. İşte, yeni fabrika açma çalışmalarına hatta başlayacaklarını söylüyorlar. Çünkü şu anda bir ihtiyaç var ve bu ihtiyacı da gidermeleri lazım. Şirket şu anda Ankara'da faaliyet gösteriyor. Ankara'da fabrikası var ve yeni fabrikasında tekrardan açacak. Hatta bu yeni açacağı fabrika ile beraber üreteceği ham maddeyi 21 milyondan 35 milyon tona çıkaracak. Firmanın halka açıklık oranı %25. Bu da gerçekten çok uygun bir fiyat. Çünkü halka arz ne kadar az ise şirketin başarı oranında öz sermayede ve diğer defterlerinde başarı oranında o kadar çok oluyor. %25 olarak halka arz olmasında Alves'in artı puan olarak geçiyor arkadaşlar. Evet, Alves bu şekildeydi. Şu anda dediğim gibi 61.15'te tekrardan geri çekilmelerde işte 38, 52.95 seviyelerini takip ediyor olacağız. 2024'ün son çeyreğine doğru da atak edecek hisselerden bir tanesi. Bir diğer hissemiz arkadaşlar kafein. Birçok kişinin bildiği hisselerden bir tanesi. Bilmeyenler varsa da onu da hemen örneklendirelim. Kafein bir yazılım teknoloji şirketi arkadaşlar. Onunla kısaca notlarımız var tabii ki. Satışlar, net kar gibi verileri artan
harika bir özet raporu var. Bunu inceledik. Öz kaynaklar %19 artıran ve borçlarını %54 oranında düşüren şirket Google Cloud ile işbirliği haberini duyurdu. O işbirliği haberinden sonra da yükselişe geçti bir miktar. Ancak borsanın genel olarak bayramdan önce bir düşüşü vardı ve ona da kendisi de cevap verdi. Düşüşlerde tekrardan alınabilecek hisse halen yeni anlaşmaları var. Yurt dışıyla anlaşmalara çok özen ve itina gösteriyorlar ve bir iki tane yurt dışı anlaşmasında önümüzdeki haftalarda ya da aylarda söyleyecekler. Bunu ilk defa size sunduğumuzda kafein hissesini 119'du. 119'dan sizlere tavsiye etmiştim. Bunu almanızı ve takip etmenizi. Şu anda 128'de. Destek seviyelerine hemen baktığımızda nereden alınabilir diye bakıyoruz arkadaşlar. 104 hemen üstünde. 116 seviyeleri gerçekten çok alım için uygun. Pazartesi günü gelebilir. Kısa bir alım fırsatından sonra tekrardan 1-2 gün düştükten sonra yukarı doğru gidecektir. Sadece izliyoruz. Tabii ki yatırım tavsiyesi kesinlikle değildir. Şimdi altına bakalım isterseniz. Evet arkadaşlar, altın onsu en son 2431'e geldi ve çok yüksek bir artış söz konusu. Tabii ki onun da bu artışından sonra bir düzeltme bekleniyor ama savaş, biliyorsunuz, İran ve İsrail ortak tatbikatından sonra bir miktar daha en azından 2600-2700 seviyeleri test edilebilir. 2700 seviyesi burada önemli. Test edilebilir. Test edildikten sonra ilk işte pazartesi sabaha karşı biliyorsunuz açılıyor Asya tarafında. Test edildikten sonra tekrardan buradan geriye gelme ihtimali, düzeltme ihtimali yüksek ama altının önü şu anda da her zaman açık çünkü risk olarak 2024 yılı oldukça riskli ve risk iştahını en güzel karşılayan liman ise burada altın olacaktır, biliyorsunuz. Her düşüş altında sadece alım fırsatıdır. Gram olan varsa ya da almayı düşünen varsa düşüşlerde tekrardan alabilir ama şimdi bu İran ve İsrail'in ortak dalaşından sonra tekrardan bir yükselecek ve yükseldikten sonra düzeltme anında alımlar daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da burada düşünebilirsiniz. Geleceği yer 2078 çok değil ama buradan tekrardan çıktıktan sonra 2300 ve yine 2431 seviyelerini buradan görebiliriz. Altın yükselmesini dediğim gibi 2700-2600 seviyelerinden sonra tekrardan bir backtest yapıp hatta bir tık daha aşağı inebilir. 2344 seviyeleri pazartesi günden itibaren ya da salı günü tekrardan görülürse alınabilecek noktalar olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, gümüş tarafında beklentimiz 30'du ve 30'a 29.79 olarak geldi. 30 beklentimizi karşıladı. Artık gümüşün önü de altına göre bir miktar daha açıldı. Bundan sonraki hedefine bir bakalım. Evet arkadaşlar, gümüşün önümüzde iki tane hedefi var. İlk hedefi tekrardan test etti, 29.790 hedefi. Hemen arkasından 33.17 ve 34.54 seviyelerini takip ediyor olacağız. Gümüş bir miktar geriye çekilebilir. Ancak kesinlikle 25.88'in altında olmayacaktır. Tekrardan 29.79'u daha önceden test ettiği yeri hızla geçerek 33.17 ve 34.54 seviyelerini test edecektir. Gümüşte böyle bu şekilde. Dediğim gibi Bitcoin için dün bir video yayınlamıştım sabaha karşı. Onu da izlemeniz çok önemli. BIST 100, altın ve gümüş tarafında durum bu şekilde arkadaşlar. Tekrardan analizlerimizde görüşmek üzere. Lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bu arada Twitter'da da Fi Expertiz Twitter kanalında takip almayı unutmayın. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Hoşça kalın.